Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bitcoin bir gecede neden %30 yükseliyor ve ertesi gün herkes panikle satış yapıyor? Bunun sebebi sadece haberler, Elon Musk tweetleri ya da balinalar mı? Ya size söylesem, cevabın bir kısmı gökyüzünde yazıyor. Evet, gezegenler Bitcoin'i etkiliyor olabilir. Daha önceki videolarımızda da bunlardan bahsetmiştim. Şu anda astrolojik olarak inanılmaz bir uyum içinde ilerliyor. Teyit için Bitcoin videolarımı izleyebilirsiniz. 2026 Şubat'ındayız ve bugün size Bitcoin'in kaderini belirleyen astrolojik döngüleri, büyük rallilerin ve çöküşlerin neden tam o günlerde yaşandığını anlatacağım. Eğer bu videonun sonuna kadar izlerseniz, piyasaya artık aynı gözle bakamayacaksınız. Tarihi örnekler, gezegen detayları, 2026 ve sonrası tahminler dahil. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Öncelikle, Bitcoin'i astrolojik açıdan anlamak için onun doğuşuna dönelim. Bitcoin, 3 Ocak 2009'da Satoshi Nakamoto tarafından piyasaya sürüldü. O tarihteki gökyüzü haritasına baktığımızda, çok güçlü bir Uranüs etkisi görüyoruz. Uranüs, Oğlak Burcu'nda ve güçlü bir konumdaydı. Bu gezegen yenilik, teknoloji devrimleri, isyan, merkezi olmayan sistemler ve ani değişimler anlamına geliyor. Bitcoin tam da bu enerjinin ürünü. Geleneksel bankacılığa karşı bir isyan, blockchain teknolojisiyle bir devrim. İşte bu yüzden Bitcoin diğer varlıklardan farklı. Volatilitesi yüksek, duygusal dalgalanmalara açık ve kolektif psikolojiden doğrudan etkileniyor. Finansal astroloji burada devreye giriyor. Gezegenlerin transitleri, retrolar, tutulmalar ve büyük açılar, yatırımcıların korku, açgözlülük ve umut döngülerini tetikliyor. Bitcoin ise bu etkilere en duyarlı kripto varlık. Çünkü piyasa değeri en büyük ve spekülasyonun merkezi. Finansal astroloji nedir diye sorarsanız, kısaca şöyle, gezegenlerin hareketlerinin kolektif insan davranışını ve dolayısıyla piyasaları nasıl etkilediğini inceleyen bir disiplin. Tarih boyunca kullanılmış, örneğin, 20. yüzyılın efsanevi traderı W.D. Gunn, piyasaları geometri, döngüler ve astrolojiyle tahmin ediyordu. Arch Crawford gibi modern astrologlar da büyük çöküşleri önceden bildirmiş. Günümüzde bile bazı Wall Street hedge fonları ve kripto traderları astro takvimlerine bakıyor. Bitcoin için neden bu kadar etkili? Çünkü Bitcoin 7/24 açık bir piyasa, yüksek likiditeye sahip ve duygusal kalabalık inanılmaz güçlü. Ani haberler, tweetler veya regülasyonlar gibi tetikleyiciler, gezegen transitleriyle örtüştüğünde dev dalgalar yaratıyor. Örneğin, Uranüs'ün ani şokları Bitcoin'in pump dumdup döngülerini mükemmel yansıtıyor. Şimdi, Bitcoin'i etkileyen ana gezegenlere derinlemesine bakalım. Her birini detaylıca ele alacağım. Çünkü bunlar Bitcoin'in geçmişini ve geleceğini anlamak için kilit noktalar. En başta Uranüs geliyor, Bitcoin'in ruhu, koruyucu meleği diyebiliriz. Uranüs, 2018'den 2026'ya kadar Boğa burcunda kaldı ve bu dönemde Bitcoin alternatif bir varlık olarak patladı. Hatırlayın, 2017-2018'de Bitcoin 20 bin dolara fırladı. Sonra düzeltme geldi. Bu Uranüs'ün Boğa'ya girişiyle örtüşüyordu. Uranüs ani yenilikler getirir. Örneğin, Lightning Network gibi teknolojik gelişmeler veya ETF onayları Uranüs transitlerinde hızlanır. Şu anda, 2026 itibarıyla Uranüs İkizler Burcu'na tam yerleşmiş durumda. İkizler iletişim, ağlar ve hızlı değişim demek, bu da Bitcoin'in ödeme sistemleri, sosyal medya entegrasyonu ve yapay zeka destekli cüzdanlar gibi alanlarda yeni bir devrim yaşayabileceğini işaret ediyor. Ama dikkat! Uranüs aynı zamanda ani çöküşler getirir. 2021'deki Tesla'nın Bitcoin kabul etmesi ve sonra vazgeçmesi gibi olaylar, Uranüs'ün ters köşe enerjisi. İkinci sıraya Merkür'ü koyuyorum. Merkür retrograd dönemleri Bitcoin için tam bir kabus olabilir. Merkür iletişim, ticaret ve teknoloji gezegeni, retrograd olduğunda hatalar, yanlış anlaşılmalar, hackler ve teknik arızalar artar. Bitcoin tarihinde pek çok örnek var. 2013'teki Mt. Gox 1 Merkür retro dönemine denk gelmişti. Daha yakın zamanda, 2021 Mayıs'taki büyük çöküş, Bitcoin 65 binden 30 bine düştü, tam Merkür retro sırasında başladı. Yine 2022'de FTX çöküşü retro etkileri taşıyordu. 2026'da Merkür retro dönemlerini takip edin. Nisan-Mayıs, Ağustos-Eylül ve Aralık civarı.
Bu dönemlerde Bitcoin tradelerinde ekstra temkinli olun. Yanlış sinyaller, borsa kesintileri veya sahte haberler çoğalabilir. Jüpiter ise Bitcoin'in boğa rallilerinin arkasındaki iyimserlik kaynağı. Jüpiter genişleme, büyüme ve şans getirir. 2017 boğa piyasası Jüpiter Akrep transitindeydi. Gizli zenginlikler ve dönüşüm teması Bitcoin'i zirveye taşıdı. 2020-2021 rallisi ise Jüpiter Kova'da, teknoloji ve kolektif yenilik enerjisiyle örtüşüyordu. Bitcoin 69 bin dolarlık tüm zamanlar rekorunu kırdı. 2026'da Jüpiter Yengeç burcuna geçecek. Bu güvenlik, ev ve aile temalı bir enerji. Bitcoin için bu, kurumsal benimseme, güvenli saklama çözümleri ve belki hükümetler tarafından desteklenen stablecoin entegrasyonları anlamına gelebilir. Jüpiter'in güçlü aspektlerinde Bitcoin rallileri genellikle %100-200 artış gösterir ama aşırı iyimserlik balonlar yaratabilir. Satürn ise gerçeklik kontrolü yapan sert öğretmen. Satürn kısıtlama, regülasyon ve uzun vadeli testler getirir. 2018 ayı piyasası Satürn Oğlak'taydı. Yapısal baskı ve gerçeklik testiyle Bitcoin %80 düştü. 2022 ayı market ise Satürn Kova'da, teknoloji regülasyonlarıyla örtüşüyordu. SC davaları, enerji tüketimi tartışmaları Bitcoin'i baskıladı. 2026'da Satürn Koç burcuna geçmiş olacak. Bu girişimcilik ve liderlik enerjisi ama aynı zamanda çatışmalar demek. Bitcoin için yeni regülasyon dalgaları, örneğin enerji verimliliği kuralları veya vergi yasaları gelebilir ama uzun vadede daha sağlam bir altyapı kurar. Satürn transitlerinde Bitcoin genellikle konsolidasyon dönemleri yaşar. Hızlı zenginlik hayalleri yerini gerçekçi yatırıma bırakır. Diğer gezegenleri de atlamayalım. Plüton dönüşüm ve güç savaşları gezegeni, Bitcoin'in geleneksel finansı yıkma misyonu Plüton'un imzası. 2008-2024 Plüton Oğlak'ta bankacılık sistemlerini dönüştürdü. Bitcoin'in yükselişi tam bu dönemde. 2026'da Plüton Kova'da, teknoloji devrimi devam edecek. Belki Bitcoin'in Merkez Bankası dijital paralarına entegre olması gibi büyük değişimler. Ay ve Güneş tutulmaları ise Bitcoin için ani pivot noktaları. Örneğin, 2021 Kasım tutulması Bitcoin zirvesine denk geldi. 2022 Mart tutulması ayı piyasasını derinleştirdi. 2026 tutulmalarını, Mart-Nisan ve Eylül-Ekim, izleyin, bunlar genellikle büyük haberlerle örtüşür gibi halving sonrası etkiler. Tarihi olaylara daha detaylı bakalım ki her şey somutlaşsın. 2010-2011, Bitcoin'in ilk yılları, Uranüs Koç'ta yenilik enerjisiyle başladı. Fiyat 0.01'den 30 dolara fırladı. 2013 Boğa, Jüpiter ikizlerde iletişim HPI ile 1200 dolara çıktı ama Merkür retro çöküş getirdi. 2017 zirvesi, Uranüs Koç ve Jüpiter Akrep kavuşumuyla 20.000 dolar, ICO çılgınlığı tam astrolojik destekliydi. 2018-2019 ayı, Satürn Oğlak baskısıyla %85 düşüş ama bu temizlik dönemiydi. 2020-2021, pandemi sonrası Jüpiter-Satürn Kova kavuşumuyla kurumsal giriş, MicroStrategy, Tesla ve 69.000 rekoru. 2022 çöküş, Plüton ve Satürn etkisiyle Luna FTX olayları. 2024 halving, Merkür retro gölgesinde başladı ama Uranüs desteğiyle toparlandı. Bu örnekler gösteriyor ki, Bitcoin'in büyük hareketleri nadiren rastgele, genellikle gezegen döngüleriyle senkronize. Şimdi 2026 ve ötesine odaklanalım çünkü şu an 2026 Şubat'ındayız ve önümüz açık. Uranüs ikizlerde tam gaz, Bitcoin'in Lightning Network gibi hızlı işlem yenilikleri veya ağı destekli tahmin araçları patlayabilir. Jüpiter yengeçte güvenlik temalı ralliler getirebilir. Belki Bitcoin ETF'lerin ev kullanıcılarına yayılması. Ama Satürn Koç'ta çatışma enerjisi var. Regülasyon savaşları, örneğin Aptaç'ın arası kripto gerilimi, kısa vadeli düşüşler yaratabilir. Plüton Kova'da uzun vadeli dönüşüm. Bitcoin belki merkez bankalarıyla entegre olur veya Web3'ün omurgası haline gelir. Tahminim, 2026 sonu 2027 başı büyük bir boğa penceresi, Uranüs ve Jüpiter desteğiyle Bitcoin 150.000-200.000 dolar bandını test edebilir. Ama tutulma dönemlerinde volatilite yüksek olacak. Nisan 2026 tutulması bir dönüm noktası olabilir. Pratikte nasıl kullanacağız? Astrolojiyi Bitcoin stratejinizin parçası yapın. Merkür Retro'da long pozisyon açmayın. Satürn açıları sertken riski azaltın. Jüpiter transitlerinde HODL stratejisi uygulayın. Ama lütfen, bu eğlence ve ek perspektif.
Asla tek başına yatırım kararı vermeyin. Risk yönetimi, ruhsal analiz, halving, madencilik zorluğu ve teknik göstergelerle birleştirin. Ben bile kendi Bitcoin yatırımlarımda astrolojiyi %20-30 oranında filtre olarak kullanıyorum. Sonuç olarak, Bitcoin gökyüzünün en parlak yıldızı gibi Uranüs'ün çocuğu, gezegen döngüleriyle dans ediyor. 2026'da olduğumuz şu günlerde, bu etkileri anlamak bizi diğer traderlardan ayırabilir. Gökyüzü her zaman konuşuyor. Bitcoin ise onun en iyi dinleyicisi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda Bitcoin'in favori transitini paylaşın veya 2026 tahminlerim hakkında fikirlerinizi yazın. Bir sonraki videoda belki Bitcoin'in doğum haritasını daha detaylı çözebiliriz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgilerle, görüşmek üzere.